Herkese Batı Karadeniz turunun 3. gününden selamlar. Belki de 4. günüdür. Bu 3. günü mü bugün? 3. 3. gününden selamlar. Sabah kahvaltısını hazırlayacağız. Dün gece Börüklü Yaylası'nda kaldık. Hava çok soğuktu. Biraz da yağmur yağdı. Hatta kar yağdı. Değil mi? Kar yağdı. Bayağı sulu kar yağdı. Sabah uyandığımızda çadırda kalan arkadaşlar için biraz ıslak bir gün başladı. Çadırda ıslanmışlar hafif hafif. Hafif hafif değil, bayağı suyun içinde mi kaldınız? Suyun içinde yattık. Suyun içinde yattınız. Bu kadarcık su varmış. Aman canım, ne olacak bu kadarcık sudan? Neyse, şimdi uyandık. Onlar eşyalarını toparlıyorlar. Ben de kahvaltı hazırlamak istiyorum. Çünkü gerçekten açım. Bu sabah menümüzde istiyorum ki tahin pekmez olsun, bir takım kuru yemişler olsun ve fıstık ezmesi olsun. Normalde biz hep yulafla kahvaltı yapıyoruz. Yani yulaf, bitkisel süt, fıstık ezmesi, işte üzerine de bir çeşit meyve salatası. Fakat bu sabah öyle bir şey istemiyor canımız. Domates, biber, soğan ve bayağı traditional. Tradition ne demek be? Tradition ne demek be? Tradition ne demek be? Ne demek be? Geleneksel bir kahvaltı hazırlayacağız. Kaç tane biber alayım? 4 tane yeter. 5 tane yeter. Ne belli. Ne belli. Domates çok aldım ya. 500 tane domates aldım. Tamam, 3 tane domates işimizi görür. Bakalım başka nelerimiz var? Lavaş var, zeytin, salatalık, meyve, beyaz peynir almış bizim vegan olmayan arkadaşlar. Hayvansal sütle yapılmış hayvansal bir peynir. Faydasından çok. Bırak faydayı, zararı olan bir ürün ama almışlar. Televizyonda görüp inanıyorlar. Çay mı yapalım, kahve mi yapalım? Yani kahve şu an çok zahmetli olur. İkisinden birini seçin. Çay yapalım. Aslında zahmetli olmazdı da uğraşmamak için öyle dedim. Malzemeleri kolay hazırlamak için böyle bir masamız var bizim. Bunu şeyden almıştık. Ege turundayken almıştık. Çünkü karavana yapmak istediğimiz masayı henüz bitirememiştik. Her şey devirdim. Şimdi bunları yıkayacağım. Şurada çeşme var, orada yıkayacağım. Sonra kesme tahtamda hepsini keseceğim. Daha önce bu setten bahsetmiştim. Opiner'in kesme tahtası seti inanılmaz iyi bir set. Sonra bunları kestikten sonra, ay dur şunu yapayım. Direkt ocağa koyacağım. Ocakta bunlar pişecek. O arada Jetboil aşağıda mı Selçuk? Evet. Tamam, onu da alalım. Tenceremiz nerede? Ha, tencerede bulgur pilavı var. Tencere yukarıda. O zaman şeyi kullanmak zorundayız. Diğer tencereyi. O da arkada mı kaldı? Uf, her şey her yerde değil mi? Evet. Hayat O çok yüzden her şeyi topladıktan sonra yapalım demiştim. Burada beni çekti. Arkaya şey koyacağım. Tamam, o zaman şimdi ben gideyim şunları yıkayayım. Bu arada ocakları hazırlayalım ve geldiğimde hemen burada çat 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 her şeyi hazırlayabiliyor olalım. Domatesle biber ne denir buna? Domates biber oluyor. Burada bu ocakta şey yaparken teşekkürler. Keşke bambu su kabımız olsaydı, su testimiz olsaydı. Eğlenceli olmaz mıydı? Evet. Taktım bu bambuya. Bu ocakta bu yemeği yaparken burada da Jetboil'de de su kaynatacağız. Çünkü Jetboil inanılmaz hızlı su kaynatıyor. Yani dün ben şaşkına döndüm mesela. 2 dakika falan içinde suyu kaynar vaziyete getirmişti. Şimdi buna montajla plastik değil de su testisi koyalım, tamam mı? Bu burada kaynasın. Arkamda şu an 3 kişi var, bekliyorlar. Aç bekleyen insanlar. Bu biber. Allah. Tamam. Çok heyecanlıyım ya yemek yiyeceğim için. Eğer açsam çok heyecanlanıyorum yemek yiyeceğim zaman. Adeta küçük bir Tazmanya canavarı gibi davranıyorum. Bu arada bak, su baloncuklanmaya başladı, görüyor musun? Daha ne kadar oldu bunu kadar? 1 dakika oldu. Onu çeker misin? O ne? Ben şimdi gördüm. Bu ne? Arkaya git bakayım. Dur, mikrofonu çıkarıyorum. Ne var orada? Evet, burada çadırlarımız ve diğer malzemelerimiz ıslandığından dolayı şöyle bir yerdeyiz çünkü. Kurutma amaçlı tavana astık ve buradan şıp şıp suları damlıyor. Ve burada sevgili Melike arabasında prenses oturmuş şey yapıyor. Karabiber şey yapıyor şu anda. Tuz. Ve bu bazılarını yeriyor.
Beni Ablacığım. çekemeyenler anten takıp zor şartlar altında bulaşık yıkıyorum. Uzun süre böyle durmak gerçekten çok can sıkıcı. Aslında kullandığımız bulaşık deterjanı zararlı kimyasal içermiyor. Dışarıda da yıkayıp dökmemizde herhangi bir sakınca yok. Ama yine de her halükarda dökmeme imkanımız varken dökmeyi tercih etmiyoruz. Çünkü hiçbir şey olmasa bile ne gerek var ki öyle bir deterjanın doğaya karışmasına. Birazcık kuruyana kadar şurada dursun. Yerine kaldırayım. Bir de yıkadığımız her şeyi kurulamamız ve kuruladıktan sonra yerine koymamız gerekiyor. Çünkü çok yerimiz yok. Giderimizi dünkü videoda ya da bir önceki günkü videoda size gösterdim. Giderimiz çok küçük olduğu için, yani hemen dolabileceği için onu da sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi kontrol ettim, problem yok. Şu anda 4 kişi olduğumuz için bu kadar çok bulaşığımız var. Normalde 2 kişi olsaydık bu kadar çok olmayacaktı tabii ki. İstemiyorsan gidebiliriz. Niye şaşırdın? Niye öyle bakıyorsun? Yetişkin bir Melike avına sinsi adımlarla yaklaşıyordu. Bir anda avı tarafından kovalanan Melike korku içinde paniğe kapılıp avının ne yapacağını düşünüyordu. Ama Köpekler böyle hemen koştu. Bir koku alıyor. Hemen peşinden gidiyor. Hemen. Hangi ağaca ait? Gürgen. Bu yaprak Gürgen'e mi ait? Evet. Veremem sana. Vermen lazım. Altındaki yağa bakacağım. Benim yaprağım. Emin misin bunun Gürgen'e ait olduğunu? Evet. Gürgen gibi gözüküyor. Bence soralım. YouTube'da bu soruyu sor. Bu yaprak hangi ağaca ait? Bilenlere Yağız bir adet çadır hediye edecek. Çadır olmasa bile bir şey hediye edersin. Mesela bir bıçak olabilir, termos olabilir. Hı hı. Tatlısınız. İkiniz de çok tatlısınız. Bölüklü Yaylası'nda dün size gösterdiğim yeri tekrar göstereceğim. Dün hani ağaçlar vardı, rengi ne kadar da güzel falan demiştim ya, işte orası burası. Şu anda sis çöktü, her yerde sis var. Yani etrafta çok yakınımız dışında hiçbir yeri göremiyoruz. Böyle bilmiyorum 100 metre ötesini hiç net göremiyorsunuz. Ama yine de burası çok acayip, yani böyle bulutların arasındaymış gibi bir his veriyor insana. Garip bir his tabii bakınca. Selçuk ne yaptın? Soğanımız çok çamurluydu, onu temizledim. Onu yıkadım. Çok mu çamurluydu? Çok çamurluydu. Baksana yere. Evet, ben de onu söyleyecektim sana. Yer hala çok çamurlu. Bizim ayaklarımız hala aşırı derecede çamurlu. Arabaya girerken ayakkabılarınızı çıkaracaksınız. Mert bu seni ilgilendiriyor çünkü arkada sen oturuyorsun. Galiba sadece beni ilgilendiriyor. Teşekkür ediyorum. Yağmurdan sonra tenteyi toplamak biraz zor oldu. Çünkü tentenin üstü tamamen ıslanmıştı. İlk önce birazcık suyunu akıttık. Hala da akıyor suyu. Şimdi toplayacağız. Bunu tabii ilk fırsatta açıp kurutmak iyi olacak. Ama gittiğimiz yerlerde kuru bir hava görecek miyiz onu bilmiyoruz. Bu arada az önce gösterdiğim hani arka tarafta çok fena sis çöktü demiştim ya. O da gördüğünüz gibi ufak ufak açılmaya başladı. Yani burada yarım saatte görüş mesafesi çok değişiyor. Yarım saatte hava durumu çok değişiyor. Şimdi mesela sabahki yağmur dindi ve sabah olduğu kadar soğuk değil hava. Oralardan da var. Biraz daha dipten de. Evet. Tamam. Bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Bu normalde 2 kişi çok rahat bir şekilde katlayabiliyor ya da açabiliyor. Hatta tek kişi bile belki yapabilir. Yok, uydurdum. Tek kişinin yapması biraz zor olur. 2 kişi çok rahatça yapabiliyor. Bugün bu uğraşı vermemizin tek sebebi tentenin gerçekten çok ıslanmış olması. Şimdi Bölüklü Yaylası'ndan çıkacağız. Buradan direkt Bartın'a geçiyoruz. Orman kesimine denk geldik. Şurada ateş mi yanıyor orada? Evet. Adamlar neyle ısınacak? Havanın soğukluğunu anlamak için bir şey olsun dedim de. Şurada da şu günlerdir mandalina duruyor. Onu yiyeyim ben ya. Oldu mu acaba bu? Bilmiyorum. Ne yaparsam yapayım hep bir korku filmi havası veriyor. Şöyle dursun bu. Bugün Bölüklü Yaylası'ndan indik. Bölüklü Yaylası'ndan inmek biraz zor oldu. Çünkü dün yağan yağmur yolların falan çamurlanmasına sebep olmuş. Yarın Bartın tarafına devam edeceğiz. Burada görmemiz gereken bir iki yer vardı. Oraları da gördük. Danaağızı Tabiat Parkı'na gittik. Orada ıfak bir yürüyüş yaptık. Issız bir yerde fakat güzel bir yerde. Aynı derecede de korkutucu bir yerde çünkü ayı vardı.
Yani ayıyla birebir karşılaşmadık ama ayı izlerini gördük. Bir de orası yürüme mesafesinin çok olduğu bir yer. Yani tabiat parkı olan alanın girişine gidene kadar yol normal. Fakat daha sonra bir müddet yürümek gerekiyor. Yaklaşık 3-4 kilometre kadar. O yolu bu mevsimde yürümek ve ıssızken yürümek çok mantıklı mı bilmiyorum. Bence değil. Ama bayağı etraf güzel. Yani gerçekten Karadeniz'de bilinmeyen, görülmemiş ve yeteri kadar ilgi çekmeyen bir sürü yer var. Onların hepsi gerçekten çok güzel, çok kıymetli yerler. Burası böyle. Dona ağzının girişi. Buradan geldik. Yağız, orada ayı var mı yazıyor? Hadi dönelim o zaman. Evet, bir çığlık çığlığa bir sesler de geliyor. Hadi bizim için veda vakti bence. Evet. Devam edelim. Ne istiyorsun? Devam et. Ayıdan uzaklaşmak istiyorum. Her akıl selim insan gibi. Asıl fiyasko ne olur biliyor musun? Orası ayının yuvasıysa ve ayı bu taraftan gelirse yani hiçbir şekilde kaçma şansımız yok. Hayvanı direkt tehdit. Hayvan zaten bizim kokumuzu alıyor. Ama yani düşünsene hayvan evine girmişiz. Bir de bebeği varsa öldük bittik kahrolduk. Başka bir şey yok. Ama bir ses geliyordu. Duydun mu onu böyle? O yüzden durdum ya. İşte durmamalıydın orada. Direkt hareket edip gitmeliydin. Yarın turumuza Bartın'a devam edeceğiz. Sabah erken saatlerde yola çıkacağız ve Bartın'a gideceğiz. Bartın tarafında da görmemiz gereken birkaç yer var. Sonra da oradan da tekrar Karabük tarafına doğru devam edeceğiz. Şimdi bu akşam ben biraz video yapmak istiyorum. Çünkü birkaç gündür internetimiz yoktu. Özellikle Bölüklü Yaylası'ndayken hiç internetimiz olmadı. Şimdi video yapacağım. Çektiğim fotoğraflara bakacağım neler oluşturmuşum diye. Bilgisayarın şarjını da idareli kullanmaya çalışıyorum. Normalde güneş panelimiz var ama havalar hiç güneşli değil. Yani bayağı sisin, yağmurun içinde ilerliyoruz. O yüzden böyle elektriğe de çok yüklenmemek gerekiyor. Fırsat buldukça gittiğimiz yerlerde işte şarja takıyoruz elektronik aletlerimizi. Onun dışında pek bir seçeneğimiz olmuyor. Mesela ben şu anda sizinle konuşurken bu laptopu açtım ama yaptığım bir yanlıştı. Açmamam gerekiyordu çünkü şarj kıymetli. Bu akşamı burada böyle oturup video ve fotoğraf bakarak, editleyerek geçireceğim. Sonra da uyku vakti. Yarın da Bartın'a doğru yola çıkacağız. Bunu kaç kere söyledim? 8 kere söylemişim ben. Bu arada akşamları uyumak hiç zor değil. Hiç soğuk olmuyor. Yani yayladayken dün gece hava o kadar soğuk olmasına rağmen arabada sadece 1 saat ısıtıcı çalıştırdık. 1 saat çalıştırmamız yetti bize. Yani hiç üşümedim. O açıdan arabanın yalıtımını gerçekten iyi yapmışız ve ısıtıcı gerçekten çok işe yarıyor. O halde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Telefonum orada. Telefon arıyorum.